Muhammed Ali dediğimizde aklımıza ne geliyor? Tabii ki ringlerin kralı, efsanevi bir boksör. Ama size anlatacağım hikaye manşetlerde hiç yer almadı. Bu o eldivenlerin ardındaki asıl insanı. Ali'nin gerçek karakterini gözler önüne seren bambaşka bir dövüşün hikayesi. Yumruklardan çok daha fazlası var burada. Peki, bir şampiyonu gerçekten büyük yapan şey ne olabilir? Sadece kazandığı maçlar mı? İşte bu soru bugünkü hikayemizin tam kalbinde. Çünkü göreceksiniz, bazen o gerçek büyüklük var ya, şampiyonluk kemerlerinde ya da spot ışıklarının altında değil, kimsenin görmediği o sessiz anlarda saklıdır. Hadi zamanda geriye gidelim, gözünüzde canlandırın. Tarih 15 Mart 1974. Los Angeles Olimpiyat Salonu'ndayız. İğne atsan yere düşmez bir kalabalık var. Ringin bir köşesinde kim mi var? Efsanenin ta kendisi Muhammed Ali. Diğer köşede ise genç, hırslı bir boksör Bobby Mitchell. Yani ringte adeta iki ayrı dünya çarpışıyor. Düşünün, bir tarafta Joe Frazier'ı daha yeni devirmiş, kariyerinin zirvesinde bir ikon olan Muhammed Ali, diğer tarafta ise adı sanı duyulmamış 23 yaşında gencecik bir adam Bobby Mitchell. Kaybedecek hiçbir şey yok gibi görünüyor ama aslında kanıtlaması gereken her şeye sahip. Yalnız Bobby'nin o ringe çıkmasının ardında kimsenin bilmediği, herkesten sakladığı bambaşka bir sebep, büyük bir sır vardı. İşte o sır buydu. Bu maç Bobby için bir şampiyonluk maçı falan değildi. Bu babasıyla ilgiliydi. Bu kelimenin tam anlamıyla bir hayat mücadelesiydi. Çünkü biliyor musunuz, maçtan sadece 3 hafta önce Bobby'nin babasına son evre akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Ve zamanları hızla tükeniyordu. Ve işte bu rakam, bu bir ailenin bütün umuduydu. Mayo Kliniği'nde babası için tek bir şans vardı. Deneysel bir tedavi. Ve bu tedavinin maliyeti ne kadardır dersiniz? Tamı tamına $50.000. Şimdi sıkı durun, kaderin cilvesine bakın ki o geceki maçın para ödülü de, evet, birebir aynıydı. $50.000. Yani o gece aynı ringin içinde aslında iki bambaşka dövüş yaşanıyordu. Salondaki binlerce seyirci için bu büyük alenin sıradan bir gösteri maçıydı, bir eğlenceydi. Ama Bobby Mitchell için o ring babasının hayatını kurtarabilmek için çıktığı bir ölüm kalım arenasıydı. Her şeyini ortaya koyduğu bir yerde. Peki Bobby'nin içindeki bu umutsuzluk, bu çaresizlik ringdeki dövüşüne nasıl yansıdı? İşte hikaye tam da burada ilginç bir hal alıyor. Bobby, maçın ilk anından itibaren inanılmaz bir hırsla saldırdı. Ama bu normal bir hırs değildi. Strateji yoktu, hesaplama yoktu. Sadece kontrolsüz bir saldırganlık vardı. Attığı her yumruk aslında bir çığlıktı. Ve karşısında kim var? Rakiplerinin aklını okumasıyla ünlü Muhammed Ali. Ali bu vahşi enerjinin basit bir kazanma arzusundan değil, çok daha derin bir şeyden, belki de saf korkudan geldiğini anında fark etti. Ve 5. round artık Bobby'nin omuzlarındaki o devasa yük dayanılmaz bir hal almıştı. Vücudu pes ediyordu, gücü tükenmişti. Ama daha da kötüsü neydi biliyor musunuz? Umudu. Babasını kurtarma umudu da her geçen saniyede o ringin ışıkları altında eriyip gidiyordu. İşte tam o an, Bobby'nin her şey bitti dediği o anda boks tarihinde eşi benzeri pek görülmemiş inanılmaz insani bir an yaşandı. Düşünün, salondaki herkes nefesini tutmuş, Ali'nin son, bitirici darbeyi vurmasını bekliyor. Maçın bitmesi an meselesi. Ama Ali, herkesin beklediğinin tam tersini yaptı. Ringde daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey. O an bir boks maçı sergilemek yerine adeta bir insanlık dersi vermeyi seçti. Evet, tam olarak bunu yaptı. Gardını indirdi, yani bir boksörün en temel içgüdüsüne, kendini koruma içgüdüsüne tamamen karşı geldi. Kendini savunmasız bıraktı, rakibini knockout etmek yerine ona doğru bir adım attı. Ve o binlerce insanın çığlıkları arasında Ali yavaşça eğildi ve Bobby'nin kulağına sadece tek bir cümle fısıldadı: "Baban hasta değil mi?" Düşünebiliyor musunuz o anı? Bobby şok içinde dona kaldı. Bu sırrı kimse bilmiyordu ki. Ali bunu tahmin etmemişti. Adeta karşısındaki çaresiz adamın ruhunu okumuştu. Peki o fısıltıdan sonra ne oldu? İşte ondan sonra yaşananlar Muhammed Ali'nin neden sadece bir boksör değil, bir efsane olduğunu kanıtlıyor. Ali o şaşkın ve bitkin rakibine şöyle bir baktı. Sonra hakeme döndü ve "tamam, bitti" der gibi bir işaret yaptı. Maç durduruldu. Resmi kayıtlara Ali'nin teknik knockout'la kazandığı yazıldı. Ama asıl olay, asıl zafer kameralar kapandıktan, ışıklar söndükten sonra yaşandı. Ali
kimselere çaktırmadan Bobby'nin yanına gitti ve o 50.000 doları, babasının tedavisi için gereken parayı sessizce ona uzattı. Bu olay hiçbir zaman gazete manşetlerine çıkmadı. Kimse duymadı. Ali'nin kariyer hanesine bir galibiyet daha eklendi, o kadar. Ama kimse o galibiyetin ardındaki bu inanılmaz hikayeyi öğrenmedi. Çünkü bu gösteri için yapılmış bir şey değildi. Bu tamamen insanlık içindi. Peki sonuç ne oldu? Ali'nin yaptığı bu sessiz iyiliğin bir etkisi oldu mu? Hem de nasıl? O gece verilen o karar ringin sınırlarını fersah fersah aştı. Evet, Ali'nin verdiği o para sayesinde Bobby'nin babası o tedaviyi görebildi ve doktorların ona biçtiği ömrün üzerine birkaç yıl daha yaşadı. Düşünsenize, Ali'nin ringde verdiği o saniyelik karar bir aileye paha biçilmez bir hediye vermişti. Zaman. İşte bu yüzden Muhammed Ali büyüktü. Ringde karşısında sadece bir rakip görmedi. Canı yanan, çaresiz bir insan gördü. O anın sonunda ne vardı? Belki gösterişli, ezici bir zafer olabilirdi. Ama o sessiz bir iyiliği seçti. Çünkü çok iyi biliyordu ki hayattaki bazı dövüşler yumruklarla kazanılamaz. Bu hikayeden sonra gelin en baştaki o soruya geri dönelim. Bir şampiyonu gerçekten büyük yapan nedir? Belki de gerçek büyüklük ne kadar sert vurabildiğimizde değil, ne zaman yumruğumuzu indirmemiz gerektiğini bilmektir. Sizin aklınızda kalan şampiyonlar kimler ve onları neden hatırlıyorsunuz?